Selamlar herkese. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Güzel bir gün geçiriyorsunuzdur. Bugün ne yapacağız? Güzel konu. Bir haftadır yaklaşık video atmıyordum. Bugün Otelayout ile bu gördüğünüz player detail ekranını oluşturacağız. Yukarıda bir tane image view'imiz var. En arkada bir tane background, blurlu bir background image view'imiz var. Onun üstünde bir tane image view'imiz var. Altında şurada görebilirsiniz. Pager'ımız var. Solda, ortada ve sağda 3 tane butonumuz var. Soldaki like, ortadaki timer ve sağdaki paylaş. Son olarak slider ve player kısmı var. Burada da ileri geri ve durdur başlat yapılıyor. Şimdi bunları tamamen Apple'ın bize sunmuş olduğu constraint'lerle birlikte sizlere göstereceğim. Şöyle öncesinde bir SnapKit'e değinmek istiyorum. SnapKit nedir? SnapKit nasıl kurulur ona bir bakalım. Kısa bir özet olsun, fikrimiz olsun SnapKit ile birlikte size aktarayım bunu. Sonrasında zaten SnapKit'in çıkma yeri, asıl çıkma yeri constraint'ler. Onlarla birlikte, constraint'lerle birlikte sizinle UI'mizi oluşturacağız. Arkada gelecek olursak SnapKit'e görmüş olduğunuz gibi burada işte SnapKit Auto Layout for iOS OS X yazıyor. Alt kısımda işte gereklilikler var burada. Ne olması gerekir? Mesela iOS 12 ve üstü olması gerekiyor. Yani yazdığınız program buradaki gereksinimleri karşılaması gerekiyor. Burada bir tane migration guides var. Burada da SnapKit ile ilgili bilgilere ulaşabilirsiniz. Burada communication kısmı var. Burada Stack Overflow'dan falan bahsediyor. İşte alt kısımda da işte Cocoa Pods var. Nasıl yüklenir? Cocoa Pods'u yüklüyoruz. SnapKit'i kullanmak için. Sonra Cocoa Pods'un içerisinde buradaki target'ı ekliyoruz. Son olarak pod install diyoruz. Eğer cartridge ile yüklemek istiyorsanız Brave'i update edip install cartridge yapabiliyorsunuz. Eğer Brave'iniz update ise yani güncelse bunu update'lemenize gerek yok. Yine de güncelleyin ama siz ne olur ne olmaz. Brave install cartridge diyorsunuz. Cartridge'ın target'ını ekliyorsunuz. Sonrasında cartridge ile yükleme tamamlanmış oluyor. En alt kısmında da SPM var. SPM örneği var. Yani Swift Patchcake Manager'la buradaki URL ile projemiz içerisine ekleyebilirsiniz. En alt kısımda da hızlı bir başlangıç kısmı var. İşte bir tane view oluşturmuş. Bu normal cihazın view'inin içerisine bu box'ın view'ini eklemiş. Sonra bir background color vermiş buna. En son olarak da constraint'leri buradaki closure yapısıyla içeriye aktarmış. Bunu siz de yazabilirsiniz bir kütüphane olarak. Siz kendi constraint'lerinizi atamak için, basitleştirmek için kendi extension'larınızı yazıp onlar üzerinden de ilerleyebilirsiniz. SnapKit de kullanabilirsiniz. Burada daha çok konu biraz daha neyi nasıl kullandığınızla alakalı bir durum. Ben direkt temelinden, constraint'lerden göstereceğim size. Şuraya geliyorum projenin içerisine. Projemiz ben hazırlamıştım zaten. Burada Player Detail VC var. Şu ekranı yapacağımız. Şu ekranı yapacağımız. SynDelegate'den bir tane uygulama girişi verdik. Bunları daha önce ilk videolarda yapmıştık zaten. Detaylı bir şekilde bakabilirsiniz oradan. Son olarak da Assets içerisinde uygulama için görsellerim ekli. Buradaki görselleri birazdan uygulama içerisinde kullanacağız. Şimdi Player Detail VC'ye geliyorum. İlk önce şu arkadaki blurlu background image view'ime eklemek istiyorum. Onun için geliyorum buraya. Bu private olsun. Private late background blur image view olsun ismi. Eşittir UI image view. Bunun içerisine bir image atıyoruz. Bunun name'i şuradan bakalım neymiş? Background blur image'miş. Bunu alalım buradan. Bunun içerisine ekleyelim. String olarak. Sonra gelelim buraya. Bir tane fonksiyon açalım. Dediğim gibi yani bu fonksiyonları ben örnek olarak oluşturuyorum size daha detaylı anlatabilmek için. Bunları daha pratik hale getirmek için daha hızlı hale getirmek için ekstra fonksiyonlar, extensionlar yazıp hızlıca bu atama işlemlerini yapabilirsiniz. Ben örnek olarak bir tane fonksiyon oluşturuyorum. Bunun içerisine background blur image view'in frame'ine göre ayarlıyorum. Sonra view'in içerisine gelip add subview dedikten sonra background blur image view'imizi view'in içerisine
eklemiş oluyorum. Şu set layout'a gelip bunu da buraya eklediğimizde arka kısımda blurlu image'imizin gelmesi gerekiyor. Aynen. Şuraya alalım bunu. Blurlu image'imiz geldi. Şimdi ortadaki cover image eklememiz gerekiyor. Bunun için private let cover image diyorum. Image view olsun ismi. Eşittir UI image view. Buna bir tane image atalım. Bunun ismi de yüksek ihtimalle cover image olması lazım. Bir daha tekrar şuradan bakalım. Şurada aynen cover image. Kopyala yapıştır yapalım. Şimdi view'in subview'ine bu cover image'i ekliyorum. Sonra bir ns layout constraint sınıfı oluşturuyorum. Bunun içerisinde işte activated ile constraint atamalarını yapacağım. Bir gelebiliriz aslında şunun içerisine. ns layout constraint'in içerisine geldiniz mi arkadaşlar? Bu bir sınıf. ns object'e bakıyor. ns object bir Objective-C sınıfıdır. Burada constraint atama işlemlerini yapabiliyorsunuz. Orada da zaten fonksiyonlar gözüküyordu içerisinde. Şimdi ilk olarak cover image'imizi eklememiz gerekiyor. Onun için cover image view nokta top anchor equal to diyorum view'in safe arayasının tapına baksın. Bu da 50 olsun. Yani şöyle yaptık arkadaşlar. Şimdi buradaki image view'in tapını buradaki safe araya'ya göre boşluk olarak 50 olarak ayarladık. Sonra geliyorum cover image view nokta leading anchor. Bunu view'in değil background image view'in içerisinde olduğu için background image view'in leading'ine atıyorum. Bunun constant verelim buna. Eksi 30 olması yeterli sanırım. Eksi 30. Sonra cover image view'e geliyorum. Trailing ekliyorum. Bunun da constraint'i background image blur image view'in trailing'ine baksın. Bunun da constant'ı eksi 30 olsun. Eksi 30 vermemizin sebebi de içeriye doğru geleceği için görsel. Bu yüzden eksi 30 veriyoruz. Şimdi son olarak cover image view'e bir yükseklik vermem gerekiyor. Bunu verirken şuna dikkat ediyorum. Şimdi şöyle bizim genişliğimiz sağdan 30, soldan 30 bağlı şu anda. Bunun yüksekliğini genişlikle dinamik olacak bir şekilde ayarlıyorum. Yani background cover image view'in frame'inin size'ının width'inin eksi 80'i kadar olsun. Yani şimdi bizim genişliğimiz cover image'imizin genişliği cihazın boyutuna göre değişecek. Değişeceği için burada o width'i aldım. Benim image'im de biraz alttan yukarıdan uzun olduğu için biraz 80 kestim. Yani 80 azalttım. Tam kare olarak gelmesini bekliyorum burada. Son olarak şuraya da bir tane virgül ekledim. Çalıştıralım bakalım. Cover image view'imizin gelmesi gerekiyor şu anda. Bozuk geldi. Bozuk gelmesinin sebebi de bu cover image'i view'in auto resizing maskını false'a çekmememiz. Şimdi bunu da false'a çektiğimize göre şimdi bir tane pager ekleyebiliriz. UI page control olsun bu. Tabi. Onun da pager view'in de şeyini false'a çekelim, auto resizing maskını. Bunun da şöyle açalım hatta bunu. Birkaç özellik atacağım çünkü. Şöyle alalım. View olsun. Eşittir UI page control. Bunu tekrar return olarak ekledik mi tamamdır. Bir de şimdi buna şey atamamız gerekiyor. Number of page. Bunu da 2 olarak atayabiliriz şu anlık. Çalıştıralım bakalım. Çalıştırsak bile gelmeyecek zaten şu an. Constraint'lerini atamadık çünkü. Hemen bir constraint ataması yapalım. Şimdi şöyle gelelim. Pager view'imiz için bir tane top anchor atalım. Bu cover image'imizin şöyle nokta constraint. Bu
cover image'imizin bottom'ına baksın. Arasındaki boşluk 20 olsun. Sonra pager view'e gelelim. Buna bir leading atalım. Bunun constraint'i. Burası önemli arkadaşlar. Burada cover image view'in leading'ine bağlayacağız pager view'imizi. O yüzden cover image view nokta leading diyoruz. Sonra tekrar geliyoruz pager view trailing'i eklemeye. Bunu constraint diyoruz. Sonra cover image view'in trailing'ine ekliyoruz bunu. Son olarak da pager view'imize bir height veriyoruz. Bunun için de equal to constant 30 olsun. Şimdi şunun da sub view'ini ekleyelim view içerisine. Pager view'i. Şimdi ne yaptık? Bir başlatalım. Anlatacağım şimdi ne yaptığımızı. Görerek daha iyi anlayacağınızı düşünüyorum çünkü. Şimdi altta bir tane pager view ekledik. Bunun solu buraya bakıyor. Cover image view'e, yani burada. Bu image view farklı cihazlarda, farklı boyutta, farklı genişliğe sahip olacak. O yüzden bunu direkt image view'e bağladım soldan ve sağdan. Yüksekliğini de 30 verdim. Şu yukarıdaki boşluğunu da 20 verdim. Böylece soldan sağdan bağladım. Otomatik olarak pager view'imiz image view'imizle birlikte büyülüp küçülecek. Cihaza göre değişecek tabi. Cihazımız büyükse büyüyecek, küçükse küçülecek. Şimdi gelelim diğer kısma. Bir tane stack view ekliyorum. Bunun için yukarıdaki tool'larımızı ekleyeceğiz bunun içerisine. Bunu da geliyorum. Private let diyorum. Tools stack view olsun bunun ismi. Aynen. Şimdi bunun şöyle gelelim. Auto resizing maskını false'a çekelim. Sonra view'in içerisine add subview olarak tool stack view'imizi ekleyelim. Şimdi 3 tane de image oluşturacağız. Timer, paylaş ve diğer görsel için. Onun için şuradan bakalım. Şuraya gelelim. Bir timer ekleyeceğiz ortaya. Sağa paylaş butonu. Sol tarafa da cut ikonu, yani kes ikonunu ekleyeceğiz. Onun için 3 tane image view oluşturuyorum. Şuraya geliyorum. Private let. Cut image view olsun. Pardon. Bunu button olarak ekleyeceğiz. Çünkü burada yani image view olarak ekleyip bir recognizer'la bunu dinleyebiliriz. Ama gerek yok. Direkt buton olarak oluşturup buton olarak action'ı ekleyebiliriz. O yüzden buna geliyorum. Private let ne olsun? Cut button olsun bunun ismi. UI button. Bunun image olması gerekiyor. Bir tane set image yapmamız gerekiyor. Buna bakalım. Şuradan gelelim. Buradan direkt atama işlemlerini yapacağım. Clojure içerisinden. Hiç uğraşmayacağım. Şöyle açıyorum Clojure'u. Let cut button olsun. UI button. Bunun set image'i UI image name olarak, bu da normal olarak gelsin. Bunu return cut button olarak döndürelim. Şuradan. Bunun image name'i de cut ikon olması lazım. Şöyle bakalım. Aynen cut ikon olarak gördüğünüz gibi. Şimdi bundan 2 tane daha oluşturuyorum. Diğerinin ismi timer olsun. Diğerinin ismi de share olsun. Paylaş. Bunun ikonlarını ekleyeceğiz bunların. Neydi bir tanesi? Timer'dı. Timer ikon. Bir tanesi de share ikon. Geliyorum buraya. Bununkini ekliyorum. Bununkini de kendim yazıyorum. Şimdi geliyoruz aşağıya. Şöyle yapacağız. Bunları stack view'in içerisine ekleyeceğiz. Şimdi ilk önce stack view'in constraint'lerini bir atayalım. Tool stack view. Bunun tapı pager constraint pager view nokta bottom'a baksın. Bunun boşluğu da arasındaki constant'ı 40 olsa yeterli bizim için. Tools
stack view nokta bunun leading'ini bağlamam gerekiyor constraint olarak. Bunu yine cover image view'in leading'ine bağlıyorum. Sonra geliyorum tool stack view'in trailing'ini, bunu da constraint olarak cover image view'in trailing'ine bağlıyorum. Sonra geliyorum buna bir yükseklik veriyorum. Yüksekliğimiz kaç olsun? Yüksekliğimiz tool stack view nokta height anchor veriyorum. 40 olsa yeterli bizim için. Şimdi geliyorum buraya. Bu tool stack view'in içerisine add arranged subview diyerek ilk önce katı ekliyorum. Sonra timer ekliyorum. Sonra share ekliyorum. Son olarak istersek bunlara spacing de verebiliriz stack view içerisinde. İstersek UI view de atabiliriz içerisine. Ben bir tane UI view atacağım. İki tane şeyin arasına. Ne denir ona? Butonun arasına. Şöyle. Bir tane daha ekliyorum bundan. Yani aradaki iki boşluğu bununla oluşturmuş oluyorum. Şöyle UI view'lerimizi araya attık. Yukarıda şöyle bir durum var. Şunun tool stack view'in gelip burada şeyini değiştirmemiz gerekiyor. Distribution'ı değiştirmemiz gerekiyor. Şöyle yazalım. Bunu da returnleyelim. Sonra gelelim buraya. Nokta diyelim. Bunun distribution'ı fill eagle olsun. Eşit olarak dağılsın her yere. Sonrasında aşağıda bunları eşit olarak eklesin. En son tool stack view'imizi de top'una bağladık. Left leading trailing'i bağladık. En son yüksekliğini verdik. Şimdi başlatalım. Gördüğünüz gibi geldi. Yukarısı biraz aslında fazla. Yani çok fazla yukarıya gitmiş. Bunu biraz arttırabiliriz. 100 yapalım bunu. Sonrasında tekrar başlatalım. Gördüğünüz gibi geldi. Şurada bir image'de bozulmalar var. Şunun yüksekliğini 60 veriyorum. Solda cut, ortada timer ve sağda paylaş ikonu var. Bu sanki yerleri farklı. Şöyle yapalım. Şunu değiştirelim. Şimdi çalıştırıyorum. Aynen. İşte solda timer, ortada bir tane makas, sağda da paylaş butonu var. Şimdi altına bir tane slider ekleyeceğiz bunun. Yukarıya geliyorum. Slider olsun ismi. Çok önemli değil şu anlık. Bunu da yine bir Clause'la açacağım. Şöyle yapalım. Gelelim let slider eşittir UI slider olsun. Sonra bunu tekrar döndürelim. Sonra gelelim bu slider nokta, buna bir minimum value verelim. 0 olsun. Buna bir de maksimum value verelim. Eşittir 1 olsun. Buna bir de nokta value değeri verelim. Bu da tam ortasına gelsin. 0.5 olarak açılsın. Son olarak nokta take tint color'ı da dark gray yapacağım. Şimdi gelelim slider'ımızı eklemeye. Yine view'imizin içerisine add subview olarak slider'ı ekliyorum. Tekrar yukarıya geliyorum. Bunun şurada bir hata vermiş let'i koymadığımız için. Bunun auto resizing mask'ını false'a çekiyorum. Sonra geliyorum buraya tekrar.
view'in içerisine ekledik slider'ımızı. Son olarak slider'ın constraint atama işlemlerini yapacağız. Bunun için bunun tapı bizim tool stack view'imizin constraint tool stack view'imizin batımına bakacak. Bunun arasındaki constant yani boşluk 30 olsa yeterli bizim için. Sonra geleceğiz slider nokta leading anchor oluşturacağız. Bunun constraint'ini yine cover image view'in leading'ine bağlayacağız. Sonra geleceğiz slider nokta trailing nokta constraint. Bunun da trailing'ini yine cover image'e bağlıyoruz. Son olarak buna bir yükseklik veriyoruz. Bunun yüksekliği 30 olsa yeterli şu anlık bizim için. Yani şimdi gelelim tekrar. Bir çalıştıralım bunu. Gördüğünüz gibi altta slider'ım geldi. Şimdi ne yaptım? Yukarıdan bir 30 boşluk verdim. Bunu 50'ye de çekebilirim. Biraz arada bu tasarıma göre değişebilir arkadaşlar. Ben şu an kendim veriyorum bunların boşluğunu. Gördüğünüz gibi burada bir slider ekledik. Bunun yine leading'i şu cover image'e bakıyor. Bakıyor musunuz? Burası ip gibi geliyor bakın. Layout'ı düzgün bir şekilde oluşturmuş olduk. Bu herhangi bir cihaz olur. Yani 15 Pro, 11 olur, 13 olur, 12 olur hiç fark etmez. Bu şekilde UI'yi çizmeye başlayacak biz bu sayfayı açtığımızda. Şimdi slider'ımızı ekledik. Son olarak ne kaldı? Play, pause ve ileri geri butonları kaldı. Onun için de hemen bir tane yukarıya buton eklemem gerekiyor. Geliyorum yukarıya. Şuradan bir tane alıyorum. Zaten örnek var burada. Bunun ismi ne olsun? Back button. Şöyle. Şunların da isimleri aynı kalmış. Çok önemli değil ama değiştirelim bunları da. Yukarıda da aynı kalmış. Kopyala yapıştır yaptığımız için olabiliyor bazen. O yüzden çok kopyala yapıştır yaparken ya dikkatli olmak gerekiyor ya da çok fazla yapmamak gerekiyor. Şimdi yoksa hatalarla karşılaşırsınız. Ondan sonra hatayı nerede bulacağız diye uğraşırız yani. Ben de uğraşıyorum bazen. Yani herkes uğraşıyordur. Sonrasında play pause butonumuzu ekleyeceğiz. Şu altına ekliyorum. Şöyle aralarında bir boşluk olsa daha güzel olacak sanki. Şöyle. Aynen. Daha iyi oldu. Yani görünüm de sizi tatmin etsin arkadaşlar. Yani zaten başladığınız projede, geliştirdiğiniz projede yapı nasılsa o şekilde ilerlemeye özen gösterin. Çünkü o yapıda ilerlemek hem size daha çok şey katar hem projenin sürdürülebilirliğini daha çok arttırır. O yüzden bunlara dikkat etmek önemli. Bunlara dikkat edin lütfen. Şimdi back butonu ekledik. Buraya geliyoruz. Play, pause buton diyelim. Son olarak next diyelim. Next button olsun. Şimdi bunu da bir stack view'imizin içerisine ekleyeceğimiz için şu play button olsun bu ya. Bunu da bir stack view'e ekleyeceğimiz için yukarıdaki stack view'den alıyorum bir tane. Şuradan. Tool stack view. Bunun auto resizing maskını da false'a çekmemiz gerekiyor. Sonra geliyoruz tekrar şuraya. Bunları bu 3 butonu stack view'in içerisine ekleyeceğiz. O yüzden bunu aldım. Bunun ismi de player stack view olsun. Yine filigly olsun. Yine bunun da auto resizing maskını false'a çekelim. Şimdi şöyle şuradaki ikonlarımızı değiştireceğiz. Back, play ve next'in. Şuraya gelelim. Back ikon, pause ikon. Bunu play yapalım. Play olsun bunun ismi. Play ikon. Bu da next ikon. Geliyoruz tekrar buraya. Bunu ekleyelim. Back ikon. Bu da next olacak. Şimdi tekrardan eşit dağılması için yine bunu alıyorum. Şöyle. Bu player stack view olacak. Sonra geliyorum buraya. İlk olarak back button'ı ekliyorum. Sonra play button'ı. Son olarak da next button'ı ekliyorum.
Sonra geliyorum buraya tekrar. Burada oluşturduğum Player Stack View'in top'ını slider'ın bottom'ına kaç vermiştik? Eşit olsun buradakiyle birlikte. Şurada 50 vermiştik. 50 olarak devam edelim. Nokta bottom constant 50 yapabiliriz bunu. Sonra gelelim player stack view nokta leading. Bunu yine cover image view'in leading'ine. Sonra bunu tekrar alıyorum. Sonra bunun trailing'i, bunun yine trailing'ine bakacak. Yani cover image view'den devam ediyoruz buradan layout'umuzu dümdüz bir şekilde indirmeye. Yani cihaz fark etse bile, yani cihaz değişse bile artık hep aynı hizada, hep aynı boyutta olacakları için sadece ufak tefek değişmeler olur boyutlarda. Onlar da çok problem değil, normal yani. Sonra player stack view nokta height'ini de 60 olarak verelim. Çalıştırdığımızda şurada bir virgül istiyor bizden. Tekrar çalıştıralım. Hata verdi. Neyden dolayı? Bir tane constraint'i yanlış atamışız. Player stack view. Player stack view'i subview olarak view'in içerisine eklemedik çünkü. Player stack view. Şimdi çalıştıralım. Şöyle geldiğimizde geldi gördüğünüz gibi. Gördüğünüz gibi ekran bitti arkadaşlar. Bunları farklı boyutta da açabiliriz istersek. Şurada bir yine pager'ımız var. Burada bir slider'ımız var. Burada play, pause, ileri geri butonlarımız var. Bunların boyutlarını farklı olarak ayarlayabilirsiniz. Ben şu an default olarak ayarladım. Yani eğer tasarımda farklıysa boyutları burada da farklılaştırabilirsiniz. iPhone 15 Pro Max'e geliyorum. Cihazın başlamasını bekliyoruz şu an. Burayı kesiyorum ben. Başlayınca direkt devam ederiz. Geldi ekran. Gördüğünüz gibi iPhone 15 Pro Max'te de gayet düzgün bir şekilde çalışıyor. Büyüye baktık, 15'e baktık. Bir de 11'e bakalım. iPhone 11'e. iPhone 11'e başlayasıya kadar ben size bu koddan bahsedeyim. Neler yaptık. İlk önce bir background image view oluşturduk. Sonra onun üstüne cover image view oluşturduk. Sonra onun altına bir tane pager view oluşturduk. Sonra bir tool stack view oluşturduk. Tool'ları eklemek için buradaki cut, timer ve share olmak üzere 3 tane buton eklemek için bir tanesi tool stack view oluşturduk. Sonrasında slider'ımızı oluşturduk. Slider'ımızı ekledik. Sonrasında player için bir stack view ekledik. Stack view'in içerisine back button, play ve next ekledik. Son olarak set layout fonksiyonumuz içerisinde layout atama işlemlerini yaptık. Burada auto-resizing mask'ları false'a çektik. View'in subview'ine şeyleri ekledik. Buradaki eklediğimiz UI'leri ekledik. Stack view'de ince UI view ayarlamaları yaptık. İsterseniz bunun boyutlandırmasını farklılaştırabilirsiniz. Ben default olarak göstermek için ekledim. Boyutlarda değişiklik yapabilirsiniz. Ona göre UI oluşturabilirsiniz. Buradaki Player Stack View'in yine aynı şekil içerisine butonlarımızı ekledik. Aralara bir view attık. Son olarak burada geldiğimizde ilk önce Cover Image'i ekledik. Cover Image'in height'ını, yüksekliğini dinamik hale getirdik genişliğine göre. Sonra buradaki diğer UI'ların elemanlarını buradaki Cover Image View'in sağına ve soluna olmak üzere sabitledik. Sonra Pager View'imizi ekledik. En son olarak da Tool Stack View'imiz, Slider'ımızla birlikte Player Stack View'imizi ekledik. Tekrardan gelecek olursak 11'e gördüğünüz gibi responsif bir şekilde auto layout oluşturulmuş.
durumda. Bu da 15 Pro Max'te gösterimi. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım faydalı bir video olmuştur. Umarım bir şeyler anlatabilmişimdir size. Tekrar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. İyi günler dilerim. Hoşça kalın.